Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü konumuz savaş madalyası nasıl biriktirilir? Gelin hep beraber bakalım. Gördüğünüz gibi şu anda çantaya basıp bonuslara tıkladığımızda savaş madalyası kaç tane elimizde var görebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda 361 tane savaş madalyam var. Bu savaş madalyasını nasıl daha fazla arttırırız? Sizlerle buna bakalım. Öncelikle arkadaşlar, elbette herkesin bildiği üzere yağmacılar savaş madalyası getirmektedir. Benim size tavsiyem en basitinden 35 seviye yağmacı dediğimizde yardım modunda ciddi dayanıklılık becerimiz olacak. Bu beceriyi kullandığımız zaman, ciddi dayanıklılık becerisi kullandığımızda gördüğünüz gibi 30 tane yağmacıyı tek bir seferde kesebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9, 10, 11, 15 tane madalya almışız. Yani 150 dayanıklılıkta en az 9, en fazla 15 diyelim. Neredeyse benim kaleyle bu kadar alınıyor. 150 dayanıklılıkla 15-13 arasında madalya alabiliyoruz. Gelin şimdi şöyle sığınaklara bakalım. Sığınaklardan da madalya alabilirsiniz. 35, 34, 33, 32, 31, 30. Bunlar 31'de de herhalde 2 tane veriyordu. Bu sığınaklarımız 2 tane madalya verebiliyor arkadaşlar. Size şunu da söylemek isterim ki krallığınızda savaş varsa veya KVK'lardaysanız bir sığınağa 50k asker atabileceğinizi göstermek isterim arkadaşlar. Şöyle T9 bir tane de kahraman yeterli olur. 50k askerle bir sığınağa gidebiliriz arkadaşlar. Şöyle hızlandırırsak hep beraber görelim. Gördüğünüz gibi T9 okçu süvari ve bir tane güçlü kahraman ve 35 sığınağı, hatta yardım modundayken kesebiliriz. Evet arkadaşlar, şu anda birinci olarak yağmacıya gittik. İkinci olarak sığınağa gittik. Üçüncü olarak arkadaşlar günlük görevlerimiz var. Günlük görevlerimizde 4. paketimizi açarsak, ödül paketimizi, 35 tane savaş madalyası kazanacağımızı görürsünüz arkadaşlar. Ayrıca günlük görevlerin altındaki kutularda, hazine kutusunda bazen savaş madalyası ucuz bir şekilde karşımıza gelmektedir. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Buna da bazen bakmanızı öneririm. Şöyle bedava yenile dediğimizde bazen karşımıza da çıkabiliyor arkadaşlar. Evet, günlük görevimizde söylediğimize göre 5. olarak karavan taşıma. Karavan taşımada da savaş madalyası elde edebiliriz. Ticari karavanımız maalesef savaş madalyası vermiyor. Evet, mavi karavanımız 8 tane madalya vermektedir. Mor yani asil karavanımız 16 tane ve altın karavanımız 27 tane savaş madalyası vermektedir. Aşağıdaki yenile butonundan hangi karavana gideceğinizi şansınıza göre yenileyebilirsiniz arkadaşlar. Ben en az asil karavanla gitmeyi tercih ediyorum. Böylelikle en az 16 tane madalya almış oluyoruz bu karavanımızdan. Ayrıca 6. şık olarak karavan kaçırmaktan da madalya alabiliriz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şu anda asil bir karavanımız var oyunda. Bunun karavanını kaçırdığımızda gördüğünüz gibi asil karavan kaçırdık. Ve evet, 2 tane madalya elde etmiş bulunmaktayız. Karavanların özelliğine göre kazancımız düşüyor. Ben en fazla 2 tane kaçırmayı tercih ederim. 3 ve 4 hoş durmuyor arkadaşlar açıkçası. 6. şık olarak karavan kaçırmayı da söylemiş bulunmaktayız. 7. şık olarak arkadaşlar çantamızdaki savaş madalyası kutuları. Savaş madalyası kutuları arkadaşlar gördüğünüz gibi bronz, gümüş ve altın olarak 3 çeşit kutularımız var. Ben size bronzu kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Elinizde bronz savaş madalyası varsa kesinlikle bronz açmanızı tavsiye ederim. Çünkü şöyle bakarsak 500 altına en az 20 tane savaş madalyası elde ediyoruz. Bronz savaş madalyası kutusundan.
Gümüş savaş madalyasına bakarsak arkadaşlar 1K altına en az 30 tane savaş madalyası elde edebiliyoruz. Altın savaş madalyası kutusundan da 2K altına gördüğünüz gibi en az 50 savaş madalyası elde edebiliyoruz. Neden en az hesaplıyoruz? Çünkü bu da tamamen şansımızla alakalıdır. Şöyle söyleyeyim, neden bronzu tercih ettiğimi söyleyeyim arkadaşlar. 500 altına en az 20 savaş madalyası elde ediyoruz. Altında ise 2K altına 50 tane savaş madalyası elde edebiliyoruz. Bu da demek oluyor ki bronzda, yani 500 altına 20 tane savaş madalyası elde edebiliyorsak, bronzdan 4 tane sandık kutu açtığımızda, yani 501, 1,5, 2K altına en az 80 madalya elde etmiş bulunuruz arkadaşlar bronz savaş madalyası kutusundan. 7. şıkkımızda kutu olduğuna göre 8. şıkkımıza geçelim arkadaşlar. 8. şıkkımızda da ödüller kısmındaki takas bölümüne girersek, burada takasları görürüz arkadaşlar. Meşale takas mağazasına gidersek Regal Lonca etkinliğinden kazandığımız meşaleleri burada takas olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 14.285 tane meşalem var ve ben bunlarla 71 tane savaş madalyası elde edebiliyorum. 9. şık olarak arkadaşlar dinlenme evindeki savaş dükkanımız var. Burayı kullanmanızı çok tavsiye etmiyorum. Genelde böyle 1-2 tane savaş madalyanız eksik olursa burayı kullanmanız daha mantıklıdır. Çünkü çok fazla zarar elde edersiniz. Burada kaynaklardan ve gördüğünüz gibi mesela şöyle gösterelim. 10K altına 22 tane savaş madalyası vermektedir. Bu kesinlikle zarar arkadaşlar, savaş dükkanı. Dediğim gibi 1-2 tane eksiniz varsa kaynağınızdan ve kaynağınız çoksa tabii ki de kaynağınızdan takas yapabilirsiniz. 10. olarak VIP dükkanı var arkadaşlar. VIP dükkanında da aynı şekilde burayı da çok kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Gördüğünüz gibi bir tane savaş madalyası 64 altına denk gelmektedir ve alışveriş limiti olarak 20 tane savaş madalyası alabiliyoruz. Bu da 20 tane savaş madalyası da 1280 altına denk gelmektedir. Kesinlikle zarar. Bunu da çok zorda kalmadıkça kullanmanızı tavsiye etmiyorum. 11. şık olarak da bazen müzayedede savaş madalyası açık arttırması bulunuyor. Burada da bazen denk gelebilirsiniz ama 100-150 tane savaş madalyası 15K altına açılıyor arkadaşlar. Yani bu da pek mantıklı değil, hatta hiç mantıklı değil. 12. şık olarak da haftalık paketimiz var arkadaşlar. Haftalık pakette şöyle haftalık özel dediğimiz zaman haftalık kale hediye paketi diyoruz. Burada günde 50 tane madalya kazanabiliriz. 7 gün sürüyor bu haftalık paketimiz ve 20 lira. 20 lirayla günde 50 tane, haftada ne kadar oluyor? 350 tane. 7 günde 350 tane kazanabilirsiniz arkadaşlar. 12. şık olarak da haftalık paketimiz var. 13. şıkkımıza gelirsek, etkinliklerimize, bazı etkinliklerimizde savaş madalyası vermektedir. Şöyle iş artışına geri dön etkinliğinde buradaki kuponları biriktirirseniz şanslı çekiliş yapabilmektesiniz arkadaşlar. Şanslı çekilişte gördüğünüz gibi savaş madalyası ve daha değerli olan turuncu parça gelişmiş çağırma da vermektedir. Ve arkadaşlar 14. şıkkımız ve benim en sevdiğim şık, Truva'nın kayıp hazinesi. Buradan da savaş madalyası sandıklarımız çıkmaktadır. Savaş madalyası hazinesine girdiğiniz zaman sandıklar karşınıza gelecek. Mesela şöyle gördüğünüz gibi 127 tane savaş madalyası sandığı almışım. Ama size bir tavsiyemdir. 127 tane savaş madalyası sandığı aldığınızda 70 civarı açmanız veya 60 civarı, yani 120 tane sandığınız varsa 60 açarsanız sizin için daha karlı olur. Çünkü 60 açtığınızda 65 tane savaş madalyası geliyor. 120 tane açtığınızda ise 80-90 tane geliyor. Bunu da söylemek isterim. 14. şık olarak da Truva'nın kayıp hazinesi diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle bir tekrar bakacak olursak
Neredeyse her gün savaş madalyası elde edebileceğimiz şıklarımız şunlardır: yağmacı, sığınak, karavan taşıma, karavan kaçırma, günlük görev ve çantadaki kutularımızdır arkadaşlar. Diğerlerini etkinliklerde kaçırmamanız gerektiğini öneririm. Eğer bunları yaparsanız günde en az 200 tane madalya elde etmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar, savaş madalyası konumuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve iyi oyunlar dilerim.